Mertlik değil demek ha? Atın şu köpeği aşağı! Yürürken dağları deviren o heybetli duruşuyla, pala bıyıklarıyla, sert bakışlarıyla insanları titreten bir adamın sonunda bir çadırda yapayalnız ve vefasızlığın pençesinde ölüme terk edilişinin hikayesidir bu. Hani o siyah beyaz filmlerde gördüğünüz her seferinde başrolün işini bozan, o devasa adamları devasa yapan o kötü adam var ya, işte onun en yakın dostları tarafından nasıl bir ihanete uğradığının, o koca çınarın nasıl devrildiğinin öyküsünü en ince ayrıntısına kadar anlatacağım bugün size. Takvimler 5 Mart 1933'ü gösteriyordu. Trabzon'un Arsin ilçesinde yoksul bir evde dünyaya geldiğinde ailesi ona Hayati ismini verdi. Ama o yıllar dünya içinde, Türkiye içinde zor yıllardı. 1942 yılına gelindiğinde 2. Dünya Savaşı'nın o karanlık ve yokluk günlerinde ekmeğin bile karneyle verildiği o kıtlık zamanında İstanbul'un taşı toprağı altın dediler ve tası tarağı toplayıp büyük umutlarla göç ettiler. O günlerde Hayati henüz 9 yaşındaydı ama hayatın yükünü omuzlamaya başlamıştı bile. İlkokulu bitirir bitirmez ailesine destek olmak için okul defterini kapatıp iş gömleğini giydi. Kunduracılık yaptı, dökümcülükte çalıştı, seyyar satıcılık yaparak sokakları arşınladı. En sonunda bir kuyumcunun yanına girdi. Tam 20 yaşına kadar o tezgahın başında ter döktü. Kaderin o vitrinlerin arkasında akıp gideceğini zannediyordu. Ta ki o 29 Ekim gününe kadar. Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı o izinli gününde Beyoğlu'nda arkadaşlarıyla gezerken hayatı bir saniyede değişti. Köy Çocuğu filminin hazırlıklarını yapan Sadri Karan, kalabalığın içinde Hayati'yi gördüğü an duraksadı. Onun o kendine has yürüyüşü, fiziği ve duruşu tam da aranan kandı. Karan yanına yaklaştı ve o tarihi soruyu sordu. "Bir film çekiyoruz, fiziğin çok uygun, oynar mısın?" Hayati şaşırdı. O ana kadar sinemayla uzaktan yakından ilgisi yoktu, kuyumcu dükkanında kendi halini biriydi. Ama o gün "Oynarım" dedi ve sete gitti. Sette ona figüran olarak bir rol verdiler, kamera karşısında sadece birkaç saniye görünecekti. Çekim bitince eline yevmiye olarak 5 tane 50 kuruş tutuşturdular. İşte o an Hayati Hamzaoğlu'nun o bıçkın ruhu ayağa kalktı. "Biz Galata'da büyüdük, bıçkın delikanlıyız" diyerek o 2,5 lirayı kabul etmedi. O figüranlık, o görünmez adam olma hali canına tak etmişti. "Onur meselesi yaptım ben bu işi" diyordu. "Bu işi öğreneceğim ve bir gün bu sokaklara adımı altın harflerle yazdıracağım" diye kendi kendine yemin etti. Bizim oğlan daha iyi anlamış seni. Yakalayın! Zırdına atın bu rezili! Bolu Bey'i, bu cahilliğinin cezasını çok ağır ödeyeceksin Bolu Bey. Öyle küstah! Tez çarşı meydanına götürün bunu! Kolay olmadı o yemini tutmak. Tam 3 yıl boyunca Yeşilçam'ın o soğuk kapılarında sabahladı. Kahvelerde, hapishane köşelerinde, sokakta geçen isimsiz bir adamı oynamak için bekledi durdu. Cebinde parası yoktu. Kuyumculuğu bırakmıştı ama o oyunculuk ateşi bir kere içine düşmüştü. 1956'da Tuzak Oteli filminde Neriman Köksal'ın fedailerinden birini oynarken ilk diyaloğunu söylediğinde tünelin ucundaki ışığı görmüştü artık. 1958 yılı ise onun gerçek patlama yılı oldu. Ayhan Işık ve Belgin Doruk gibi devlerle aynı kareye girdi ve o meşhur kötü adam imajı üzerine bir yapıştı, bir daha da o gömleği üzerinden çıkaramadı. Peki Hayati Hamzaoğlu neden sadece bir kötü adam değildi? Çünkü o Metin Erksan ve Yılmaz Güney ile omuz omuza verip sinemada bir devrime imza attı. Devrim eskisini yıkıp yerine daha iyisini, daha sosyal olanı koymaktır. Biz de bunu yaptık diyordu. Türkiye gerçeğini, ezilenlerin hikayesini, o güne kadar konuşulmayan tabu ne varsa hepsini perdeye taşıdılar. Kuyu filmindeki o gözü dönmüş Aşık Osman rolüyle Adana'da bir çirkin adamla Antalya'da ödülleri topladı. Ama onun için asıl ödül halkın onu zalim karakterlerle bağrına basmasıydı. Sana yarına kadar mühlet. Parayı getirmezsen karışmam. Ancak hayat ona sadece şöhret ve alkış vermedi, acıyı da en derinden, en vefasız haliyle yaşattı. Aşkı bile bir film sahnesi gibiydi. İstiklal Caddesi'nde görüp Taksim'e kadar takip ettiği o kızı bir yıl sonra bir film setinde karşısında buldu. Adeta bir büyü tozu serpilmişti üzerlerine. Cebinde sadece 45 lirası varken Florya'daki bir kamp çadırının önünde "Benimle evlenir misin?" diye sordu ona. Tam 4 ay boyunca o çadırda yaşadılar balayını. Onuruydu,
Aşkıydı ama şöhret dediği o ateşten gömlek sonunda onu da yakmaya başladı. Tatar Ramazan Sürgünde filminin çekimleri sırasında o kara haber geldi. Akciğer kanseri. O günden sonra o yürürken yolları sarsan 106 kiloluk dev adamın omuzları çöktü, bir deri bir kemik kaldı. 7 sene emekli maaşıyla geçinmeye çalıştı. 10 milyon maaş alıyorum, 35 milyon telefon faturası geliyor diyerek acı gerçeği haykırdı. O yüzlerce filmde birlikte rol aldığı dostları neredeydi? Kimse kapısını çalmadı, kimse elinden tutmadı. Sadece çocukluk arkadaşı Osman Cevahiroğlu vardı yanında. 1999 depremi ise son darbe oldu. Yalova'daki evini kaybetti, yine o başladığı yere bir çadıra mahkum oldu. İlaç alabilmek için enkazlar arasında yürüyerek o bitik haliyle saatlerce SSK kuyruklarında bekledi. Beni kimse tanımadı ve bundan sonra da kimsenin hatırlayacağını sanmıyorum diyerek döktüğü o 2 damla gözyaşı aslında Yeşilçam'ın bütün vefasızlığınaydı. Sonunda Antalya'da ona bir yaşam boyu onur ödülü verildi ve oturması için bir ev tahsis edildi. Ama o evde huzurla sadece 1 yıl oturabildi. 15 Nisan 2000'de 67 yaşında hayata gözlerini yumduğunda arkasında 200'den fazla film ve hüzünlü bir hikaye bıraktı. Cenazesine onlarca insan geldi tabutunu omuzlamak için. O mücadele ederken yanında olmayanlar acaba o gün gerçekten üzgün müydü yoksa sadece vicdanlarını mı rahatlatıyorlardı? Usta sanatçının o yürek burkan sözüyle bitirelim. Dost bulmak çok zor. Ben öyle gerçek bir dost göremedim hayatımda. İşte böyle bir Hayati Hamzoğlu geçti bu dünyadan. Heybetli, vakur ama bir o kadar da kırgın. Bugün oğlu Deniz Hamzoğlu babasından aldığı o bayrağı sahnelerde başarıyla taşıyor. Eğer siz de Yeşilçam'ın bu dev çınarlarının unutulmaması gerektiğini düşünüyor ve onların gerçek hikayelerine tanıklık etmek istiyorsanız, bu videoyu beğenerek daha fazla insana ulaşmasını sağlayabilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Vefasızlığa inat, efsanelerimizi hatırlamaya devam edeceğiz. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere, hoşça kalın.